Merhabalar, Yükselli Örgülere hoş geldiniz. Gördüğünüz bu güzel bluzu çalışacağız şimdi. Pamuklu ip kullandım. İsterseniz merserize, pamuklu, floş ipler kullanabilirsiniz. İsterseniz daha kışlık iplerle sonbahar ve kışın giyebileceğiniz bluzlar örebilirsiniz. Bu ilkbahar, hatta yaz akşamlarında bile kullanabileceğiniz bir örgü oldu. Çünkü delikli ve pamuklu bir iple ördüm. Tamamen sizin tercihinize göre, ister soğuk sonbahar kış aylarında, isterseniz pamuklu iplerle yaz ve ilkbahar aylarında kullanacağınız bluzlar örebilirsiniz. 7,5 numara 4,5 milim tığ kullanıyorum. Bu geniş salaş bir model. Kullandığınız böyle geniş salaş modeller varsa, bluz, elbise, oradan beden ölçünüzü alabilirsiniz. Ya da kendi beden göğüsten ölçü alıp ne kadar daha ilave etmek istiyorsanız o sayıya göre davranacaksınız. Ona göre zincir çekeceksiniz ve ona göre desen kuracaksınız. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desen 100 ilmek üzerinden 52 santime ulaştım. Şöyle göstereyim. Tam 52 santim. Dediğim gibi salaş ve bol durması gerekiyor. 34-36 beden için gayet güzel ama 38 bedende fit durur. Çok sıkı durur. Bu da güzel durmuyor böyle bluzlarda. O yüzden bedeninize göre, ya kullandığınız bir giysiden ya da ölçerek kendi bedeninizi ne kadar geniş olmasını istediğinizi önce belirleyeceksiniz. Sonra ona göre zincir çekeceksiniz. Ya o ölçü üzerinden zincir çekeceksiniz. Biraz da fazla çekin. Şöyle 4 santim kadar bir fazla çekin. Çünkü ördükçe bunlar delikli örgü olduğu için, gerçi sık iğnelerde, trabzanlarda genişliyor. Fakat bu delikli olduğu için biraz daralma yapabiliyor. Onu da göz ardı etmeden zinciri çekip deseni kuracaksınız. Sonra devam edin. Zaten şöyle bir desene yaklaştığınız zaman, şöyle desen bitiminde tam oturmuş oluyor ilmekler. Eğer dar gelirse, umduğunuzdan daha çok daraldıysa bluz, hemen sökersiniz yolun başında. Bir desen daha arttırırsınız ya da bol geldiyse bir desen daha eksiltirsiniz. Tamamen ipinize ve kullandığınız tığ numarasına göre davranacaksınız. Dediğim gibi bu 52 santim genişlikte, 34 ve 36 beden için. Şöyle omuz yüksek tarafından da ölçüyorum. Bu da 52 santim. Yükseklik ve genişlik 52 santim oldu. Bu isterseniz daha da uzun olabilir. İsterseniz daha göğüs altından daha kısa olabilir. Yani şöyle 2 desen daha da eksiltebilirsiniz ya da bir desen. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Önce deseni çalışalım. Ufak bir parçada. Zaten çok basit olduğunu göreceksiniz. Özellikle de yeni başlayanlar için. Buralarda ilmek ilave edeceğiz. Zincir çekeceğiz. Ve deseni tekrar kollarla birlikte örerek devam edeceğiz. Önce bir deseni görelim. 100 zincir çekiyoruz. Bu desen üzerinden, yani 8 desen üzerinden çalışmak için, ya da 52 santim diyelim, daha doğru olur. 100 trabzan üzerinden çalıştım. 100 zincir çekiyoruz, artı 3 zincir çekiyoruz ve 4. zincirden itibaren trabzanları örerek devam ediyoruz. Yani toplam 104 zincir. Şimdi daha ufak bir modelde çalışalım. 40 tane kadar zincir çekiyorum. Gene aynı ipi ve aynı tığ numarası aynı. 7,5 numara 4,5 milim tığ. Şimdi diyelim 100 zinciri çektik. Şu son zincir üzerine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yanındaki 4. zincire şöyle 3 taneyi atlayıp 4. zincire ikili trabzan ve
diğer bütün zincirlerin içine bir trabzan örerek 100 tane trabzan örüyoruz parçayı örerken. Şimdi bu ufak bir model olduğu için sayının önemi yok. Ben bunu çalışırken bu parçayı çalışıyormuşuz gibi anlatıyorum. Karışıklık olmasın. Trabzanlardan sonra 1, 2, 3, 4 zincir. Bu 4 zincirin 3 tanesi trabzan, bir tanesi aradaki mesafe için. Şimdi şuradaki kafes görünümü öreceğiz. Bir tane atlıyorum. Diğerine, yani aralarda bir tane ilmek atlıyoruz. Bir zincir, bir tane atlıyorum. Diğerine. Şimdi 3. sıraya gene trabzan örüyoruz. Arada kafes örgüler de var. Şimdi deseni kuruyoruz çünkü. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir. Gene trabzanın üzerine ve 1, 2, 3, 4, 5 tane kafesin üzerine trabzan örüyoruz. Bir boşluğa, bir trabzanın üzerine 11 tane trabzan örüyoruz. Bir, iki, üç, dört. Bir kafes daha örüyoruz. Bir tane de trabzanın üzerine 1, 2, 3, 4, 5 kafes. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane trabzan. Şimdi bir kafes, gene devam ediyorum. 5 kafes üzerine 11 trabzan. Kafesle başlamıştık. Kafesle bitirdik. 3 desen kurduk. Şimdi 1, 2, 3, 4. sırayı örüyoruz. Yani şuraya geldik. Gene 4 zincir. Baştaki kafes örgüyü örüyorum. Bir trabzan daha. Şuradaki 11 trabzanın üzerine 2 trabzan, 5 zincir, 1, 2, 3, 4. ilmeğe bir sık iğne. Bir, iki, üç, dört, 5. 1, 2, 3, 4. ilmeğe trabzan, yanına bir tane daha. Kafes örgüyü örüyoruz araya. Şimdi diğer desene geçiyoruz. Aynı deseni tekrarlayacağız. Sıra sonuna kadar 2 trabzan,
5 zincir, 1 2 3, dördüncü ilmeğe sık iğne, sıra sonunda bir zincir ve arada bir tane zincir bırakarak üçüncü zincire bir trabzan. 4 zincir, 1 2 3 4. Şimdi 5. sırayı örüyoruz. Önce kafes örgüyü, sıra boyunca örülüyor zaten. Yanına ikinci trabzan, 1 2 3 zincir, boşluğa bir tane sık iğne, 1 2 3 zincir, diğer boşluğa bir sık iğne, 3 zincir, trabzanlara aradaki kafes, bir iki üç zincir, ve trabzanlara. Bir zincir ve gene bir zincir bırakıp üçüncü zincire bir trabzan. 1 2 3 4 5. Şimdi 6. sırayı örüyoruz. 4 zincir, ilk trabzanı, ikinci trabzan, bir zincir çekip şu 3 tane boşluğun ortasına örüyoruz. Ortadaki boşluğa 1 2 trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 2 trabzan, bir zincir ve trabzanlara. Aradaki kafes örgü, bir trabzan daha, bir zincir, ortadaki boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 2 trabzan, bir zincir ve trabzanlara. Şimdi 1 2 3 4 5 6 sıra ördük. 7. sırayı örüyoruz. 4
zincir. Gene kafes örgüyü başta örüyoruz. 2 tane trabzan örüyoruz. Burada 1 2 3 zincir, şu boşluğa bir sık iğne, 1 2 3 zincir ve trabzanlara geçiyoruz. Bir trabzan daha, kafes, bir iki üç zincir, ortaya bir sık iğne, 1 2 3 zincir, trabzanları. Sekizinci sırayı örelim. Şuradaki trabzan sırası. Dört zincir, ilk trabzana bir trabzan, bir tane daha. Şimdi şuradaki 3 zincirlik boşluklara 3 tane trabzan, boşluğa 3 trabzan, bir trabzan ortadaki sık iğnenin üzerine, 1 2 3 4 5 6, 3 tane daha boşluğa, 9 tane oldu. 2 tane de trabzanların üzerine şu kafes desene gelene kadar 2 4 6 8 10 ve 11, aynen başlangıçta 5 kafes üzerine ördüğümüz 11 trabzan gibi. Aradaki kafesi örüyorum ve gene 11 trabzan örüyoruz. 1 2, boşluğa 3 tane, bir tane sık iğnenin üzerine 3 tane diğer boşluğa, iki tane trabzana kafes örgüsüne gelene kadar ve 11 trabzan daha. Arada bir kafes var. Şimdi gene şurada gördüğümüz kafes örgüyü örüyoruz. Aynen burada ördüğümüz gibi gene 4 zincir, ilk trabzana bir zincir, bir ilmek atlıyoruz diğerine, kafesin üzerine de gene trabzan örgüler örüyoruz. 11 trabzan, bir kafes, yani bu kafeslerde hep aynı üst üste gelecek, şöyle desen takip edecek. Bu sıraları aynen ördüğümüz gibi istediğimiz sayıda deseni yineleye yüksekliğe ulaşacağız. İstediğimiz genişlikte başlıyoruz, istediğimiz kadar deseni kuruyoruz, istediğimiz uzunluğa gelene kadar, yüksekliğe gelene kadar devam ediyoruz. Şimdi geldik
Desenleri ördük, geldik kol başlangıcına. Şöyle koltuk altına. Şu anda olduğumuz sıradayız. Trabzan örgü, kafes örgü. Şu trabzan örgüyü şu anda olduğumuz sırada ben zincir ekledim kollara. Her iki tarafa da aynı ölçüde zincir ekledim. Ve 1, 2, 3, 4, 5 desen kurdum. Siz isterseniz kolunuzun, yani bileğe kadar, isterseniz dirseğe kadar, isterseniz parmaklarınıza gelecek kadar uzun da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize bağlı. Buradaki ölçüler size sadece fikir verir. Asıl sizin kendi ölçünüze göre örmeniz gerekiyor. Hangi boyda istiyorsanız o şekilde daha kısa örebilirsiniz, daha uzun örebilirsiniz. Zevkinize kalmış. Şimdi tam bu sırada, yani şu sıraya geldiğimizde zincir çekerek devam edeceğiz. Ben bir miktar zincir çekiyorum. Buradaki zincir sayısında hemen söyleyeyim. 60 zincir çekip kol için artı 4 zincir daha çekip başlıyoruz kol örmeye. 5 desen. İsterseniz dediğim gibi uzatabilirsiniz. Şimdi bir tarafa şöyle zincir ekledim. Sayısı önemli değil. Örnek parça için yapıyoruz. Şöyle zinciri ördükten sonra kesiyorum. Sonra ipi buraya ekliyoruz. Diğer başa. Üçüncü zincire arada bir tane zincir bırakıyoruz. Sıkılaştırdıktan sonra buraya da karşılığında olduğu gibi aynı sayıda zincir çekiyorum. Yani 60 zincir bu tarafa, 60 zincir diğer tarafa örüyoruz. Şuraya kol için, buraya da aynı miktarda zinciri çektikten sonra şimdi tamamen her üç tarafı da, yani 2 tane kol, 1 tane gövdeyi bir anda örerek devam edeceğiz. Burada bu sayılar üzerinden devam edelim. Kafa karışıklığı olmasın. 60 tane zinciri çekiyoruz. Bu kendi ördüğüm parça için tabii ki. Siz de kendi ölçünüze göre öreceksiniz. Bunu sürekli söylüyorum. Aklınızda 60 kalmasın. Önemli olan kendi ölçünüz. Şimdi ben burada çektiğim zincirin üzerine, yani 60 tane çektiğim zincirin üzerine şöyle zinciri de düzgün tutuyoruz. Dönerek örmemek için şöyle düzgün durması gerekiyor. Şöyle tutuyorum son zinciri. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip tuttuğum zincire, yani 5. zincire, çünkü arada bir zincir kalıyor. Gene devam ediyorum. 11 tane trabzan, 1 tane kafes örüyorum. Başta kafesi ördüm. 11 trabzan, 1 kafes, 10 trabzan, 11. trabzanı şuradaki başlangıç zincirin üzerine ördüm. Sonra bir kafes ve trabzanları örüyoruz. Sıranın sonunda bir kafesle tamamladım. Sonra 4 zincir, 2 trabzan, 5 zincir, 1 sık iğne, 5 zincir, 2 trabzan, 1 kafes, 2 trabzan olarak aynen şu sırada olduğu gibi sıraları yineleye devam ediyoruz. Burada kola başladıktan sonra 1, 2, 3 desen daha ördüm. Arka kısımda hiç oyuntu yapmadım. 4 desenden sonra örmedim.
Fakat ön kısımda bir deseni örerken, son deseni örerken şöyle yaka oyuntusu yaptım. Ve gide gele her iki tarafı da tamamladım. Biraz daha detaylı göstereyim. Şimdi arka kısım dediğim gibi şuradaki trabzan sırasından sonra örmedim. Ön parçayı bir, iki, üç, 4 desen bıraktım ama şuradaki iki trabzan hizasında bıraktım. Yani şurada bakın şöyle iki trabzan, bir kafes, iki trabzan desenin şuradaki trabzanların hizasından geri dönüş yaparak ördüm. Her seferinde iki trabzan, bir kafes, iki trabzan örerek döndüm. Aynı şekilde burada da öyle. Şuradaki trabzanların hizasından buraya kadar ördüm. Buradan geri dönerek tamamladım. Sonra ipi buraya bağladım. Burayı da aynı şekilde örerek bir desen daha örüp tamamladım. Aradaki şu kafes deseniyle de birleştirdim. Şimdi de bu çalışmayı yapalım. Kolun örgünün sonunda trabzan sırası var. Aynı şekilde trabzan sırası var. Bu iki trabzan sırasına şöyle kafes örerek iki parçayı birleştiriyoruz. Aynı şekilde kolun diğer tarafına da ve beden kısmını dikiyoruz. Hiç tığ örgü kullanmadan sadece dikerek birleştiriyorum. Kolları örerek birleştirmeden önce şu beden kısmını bir dikelim önce. İpi sağlamlaştırdım ve şöyle karşılığına gelecek olan ipleri kafesler tam birbirine bakacak şekilde atlamadan basit bir dikişle dikiyoruz. Şöyle birer tane ip alarak mümkün olduğu kadar ince bir dikişle ve de sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan şöyle beden kısmını diktikten sonra kolu önce şöyle omuz hizasından başlayarak birleştiriyoruz. Ben ipi burada bağladım, sıkılaştırdım ve 3 zincir çektim. Tam karşılığını alıyoruz. Şöyle desenler üst üste geliyor. Atlamıyoruz ilmekleri. Burada başlangıç şöyle 2 trabzan, bir kafes, 2 trabzanla başlıyor. Tam karşılığına şu ilk trabzana ipi bağladım. 3 zincir çektim. Şimdi karşılığından ilmeği alıyorum. Kafes örgüsü öreceğimiz için araya bir zincir, yalnız şurada iki tane trabzan yan yana olduğu için orayı da örelim. Oraya da batıyorum. Şöyle karşılığına diğer kafesin yanındaki trabzana. Şimdi artık kafes örmeye başlıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Kafesi atlayıp hemen baştaki trabzana, sonra karşılığına şöyle kafesin yanındaki trabzana. Burada püf noktası birbirine bakan, birbirinin tam karşılığında olan ilmeklere batmak. Şimdi gene bir zincir, bir tane atlıyoruz diğerine.
bir tane atlıyoruz diğerine. Bir zincir, bir tane atlayıp diğerine, arada birer ilmek bırakarak ve örgüde bir zincir çekerek kafesleri devam ettiriyoruz. Bu şekilde iki trabzan arasına bir kafes örerek her iki parçayı birbirine ekliyoruz. Aynı örgüyü kolun alt kısmına da örüyoruz ve ekleme işi tamamlanıyor. Kolun alt kısmını da aynı şekilde üst tarafta ördüğüm örgüyle, kafes örgüsüyle birleştirdim. Şimdi diğer kol bitirdikten sonra şöyle kolun ucuna bir sıra trabzan, bir sıra kafes örgüsü, bir sıra gene trabzan örerek bitirdim. Şimdi aynı örgüyü bu kolun ucuna da hiç ipi koparmadan devam ediyorum. Her boşluğa iki tane trabzan örüyorum. Şöyle baş boşluğa geldim, ilmek kaydırarak 3 zincir, boşluğun içine ikinci trabzan, sonra diğer boşluğa 2 trabzan, diğer boşluğa, bu şekilde bütün boşluklara ikişer tane trabzan örerek devam ediyorum. Sırayı birleştirip şimdi 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp diğerine kafes deseni örmeye başlıyorum. Bir tane atlıyorum diğerine. Kafes örgünün üzerine bir sırada trabzan örgü örerek sırayı tamamlıyorum. Şimdi ipi gene şuradan, şu arka parçanın ortasından ipi bağlayalım. Yakaya sık iğneler örüyoruz. Biraz toparlayalım. Ama tabii ki bu haliyle de bırakabilirsiniz. Gayet güzel duruyor. Ben bir sık iğne geçmek istedim. Hemen dibine, her ilmeğe bir tane sık iğne. Aradaki kafes olan yerlere de bir tane. Şimdi şurada bir daha göstereyim. Arka parçanın ortasından ipi bağladım. Sık iğnelerle ilerledim. Omuz kısmında şöyle trabzan aralarına iki tane, ek yerine bir tane
ve trabzan aralarına ikişer tane sık iğne örerek şu ön parçanın köşesine geldim. Yakaya yani. Şu yakanın bu köşesini örüyoruz şimdi. Son trabzan arasına bir kere alıyorum, bekletiyorum. Trabzanın dibine bir kere alıyorum, bekletiyorum. Yanındakine bir kere alıyorum ve hepsini birden, yani 3 ilmeği birden topluyorum. Şurada hafif bir yuvarlaklık oldu ve gene sık iğnelerle devam ediyorum. Şimdi yakanın diğer köşesine de aynı örgüyü örelim. Şu trabzan arasına ikişer kere batmıştık ama en sonuncusuna bir kere batıyoruz ve dibine ve yanındakine diğer köşede ördüğümüz gibi. Şimdi son ilmeğe bir tane, şuradaki trabzanın dibine bir tane, bir de trabzanın arasına topluyoruz. Sonra gene trabzan aralarına, omuz kısmı burası, ikişer tane ek yerine bir tane, ve devamında bütün ilmeklere de sık iğne örerek şurada başladığım noktada bitiriyorum. Evet, örgü tamamlandı. Bu yakayı istediğiniz gibi örebilirsiniz aslında. Bir desen daha aşağıda bırakıp daha açık bir yaka yapabilirsiniz. Zevkinize kalmış. Hırka yapabilirsiniz, daha uzun tunik yapabilirsiniz. Çünkü desen çok güzel. Bunu istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Hatta daha uzatarak elbise bile olabilir. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım gene emeğinize ve masrafınıza değecek ürünlerden biri olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Merhabalar Yükselli Örgülere hoş geldiniz. Çok kolay, basit bir motifle güzel bir bluz çalışması yapacağız şimdi birlikte. Elinizdeki kalan ipleri ya da başka bir giysiden söktüğünüz ipleri bir araya getirerek başka bir bluza dönüştürebilirsiniz. Yeter ki kullanacağınız ipler aynı cinste olsun. Yazlık kıyafeti örüyorsak yaz için olan ipleri, yani pamuklu, koton, merserize ipleri kullanıyoruz. Mesela şuradaki gri daha açık olanı ve siyah, hepsi birbirinden farklı markalar ama içerikleri aynı, kalınlıkları aynı. Şöyle göstereyim. Bu ipi kullandım. Şu gri ipin markası bu şekilde. Diğerleri de gene aynı bu ip gibi farklı marka olmasına rağmen hemen hemen birebir
aynı iplerden oluşuyor motifler. İsterseniz gene bir markanın ipini kullanabilirsiniz. Elinizde birbirini tamamlamıyorsa, ya da elinizde bulunan tek renk iple de tamamını örebilirsiniz. Ama ton sür ton çalışarak bu şekilde çok güzel kıyafetler örebiliyoruz. Elinizdeki ipleri de değerlendirmiş olursunuz. Motif dizilimlerini gördünüz. Ön parça, arka parça, kollar. Siz de elinizdeki renklere göre tabii ki değerlendireceksiniz renkleri. Ya da tamamen dümdüz tek renkle örüp bitirebilirsiniz. Şimdi motif sadece şu açık renk olan gördüğünüz motif 14 santim oldu. Tabii bu herkesin eline göre, kullandığı ipe göre mutlaka değişiyor. Bu benim örgümle 14 santim oldu. Ben bunu 15 santim örmek istedim ve bir sıra sık iğne ördüm. Bir sıra sık iğne örerek 15 santime ulaştım. 4 sıra ve uzunluğu da 3 sıra oldu motiflerin. Yani 4, 8, 12 bir parçada, 12 diğer parçada, 6'şer tane de şöyle göstereyim bir tanesini kollarda kullandım. Toplam 36 tane motif örüyoruz. İstediğiniz renklerde motifleri örüyoruz. Az önce gördüğünüz dizilimi yapıyoruz ve birbirine son eklediğim sırada birbirine ekleyerek tamamlıyoruz. Şimdi motif 15 santim demiştim. 15, 30, 60 santim fazla gibi görünse de bu 34-36 beden için çok salaş bir bluz olduğu için bu genişlik iyi oluyor. Gene aynı genişlik üzerinden 38 bedende çalışabilirsiniz. Mesela ben burada bir sıra sık iğne geçtim. Siz bir sıra sık iğne değil de yarım trabzan geçerseniz gene hemen bir tık fazlalaşıyor genişliği. Buradan da daha geniş bir motif yakalayabilirsiniz. Ama daha geniş bedenler, 40-42 beden örmek isterseniz mutlaka motif ilavesi yapmanız gerekiyor. Böyle arada ördüğünüz bir sıra, iki sıra örgülerle istediğiniz o büyük bedene ulaşamazsınız. Motif eklemeniz gerekiyor. Ama bir beden, yarım beden için mutlaka şuradaki öreceğiniz fazla bir sıra, iki sıra örgüler istediğiniz ölçüye sizi ulaştırabilir. Ufak tefek detaylar, hileler yapıyoruz tabii ki istediğimiz ölçüye ulaşabilmek için. Yani elimizdeki ipin kalınlığı ve kullandığımız tığ ile çok gevşek, çok yumuşak bluzlar, elbiseler ya da giyside kullandığımız bu ipler çok önemli. Mutlaka çok yumuşak ipler kullanmamız gerekiyor. Bu ip de aynı şekilde çok yumuşak bir ip, ipek gibi güzel bir ip. Aynı şekilde diğerleri de öyle. Bir de 5 milim tığ kullandım. Kalın tığ, yani bu 3 milim tığ ile örülebilecek bir ip, fakat ben 5 milim kullandım. Çok yumuşak, çok seyrek dokulu olması gerekiyor. Bunu sıcak havalarda her zaman söylüyorum. Sonbahar, ilkbahar ve yaz aylarında kullanacağımız için mutlaka çok ince ve yumuşak dokulu olması gerekiyor. Buna mutlaka çok dikkat edin. Beş milim tığ kullanıyorum. 8 numara 5 milim. Şöyle bir sihirli halka yapıyoruz. Ve içine önce 2 zincir. Bu bir trabzan değil. Sadece 2 zincir çekiyoruz ve şimdi trabzanları örmeye başlıyoruz. 16 tane trabzan öreceğiz. Başta ördüğümüz 2 zinciri trabzan olarak görmüyoruz.
16 tane ikili trabzan örüyoruz. On 16 tane trabzandan sonra baştaki trabzana ilmek kaydırarak bağlıyoruz. Şimdi buradaki 2 zincir ek yerindeki boşluğu kapatıyor. Yani ek yerini hiç belli etmiyor. Gayet düz bir görüntü oluşturuyor. Şu arada çektiğimiz 2 tane zincir. Bunu yapmazsak birleşim yerleri hep bir aralık kalabiliyor. Bunu engellemek için o 2 tane zinciri mutlaka çekmemiz gerekiyor ki muntazam bir yuvarlak olsun. Şimdi zaten bunu şöyle sıkıp içinde yürüterek kaybedeceğiz. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Şuraya. Bunun için eklediğimiz trabzanın boşluğuna, yani şu 2 trabzan arasına ipi taşımamız gerekiyor. İlmek kaydırarak geldik. Şimdi 3 zincir. Bu trabzan. Birinci trabzan. 2 tane ikili trabzan örüyorum. 3'e tamamlıyorum. Araya 2 zincir. 2 tane trabzan atlıyorum. Hemen araya gene boşluğa batıyoruz. Oraya da 3 trabzan, gene 2 zincir, 2 tane trabzan atlıyoruz. Yani bir boşluk atlıyoruz. Diğer boşluğa gene 3 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane örüyoruz. Sonra gene 2 zincirle 3 zincir olarak ördüğümüz ilk trabzanın 3. zincirine ilmek kaydırarak bağlıyoruz. İkinci sırayı da tamamladık. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. Hemen yandaki boşluğa 7 tane trabzan örüyoruz. İki, 4, 6, 7. Araya hiç zincir çekmiyoruz ve diğer boşluğa geçiyoruz. Aynen oraya da 7 tane trabzan. Yandaki boşluğa geçiyoruz. Gene 7 tane trabzan örerek sırayı tamamlıyoruz. 8 tane boşluğu doldurarak şimdi son boşlukta 6 tane trabzan örüyoruz. 7. trabzanı başlarken 3 zincir çekmiştik. O 3 zincirin üçüncüsüne batıyoruz ve 7. trabzanı tamamlıyoruz. Şu boşluğa batıyorum. İpi buraya taşıyorum. Gene ilmek kaydırarak. 1, 2, 3 sıra ördük. Şimdi şu sırayı örüp yani 2 sıra sonra motifi tamamlıyoruz ve sık iğnelerine geçeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum.
Diğer boşluğa ikili trabzan. Burası köşe olacak. Buraya 5 zincir çekiyorum. Gene aynı yere ikili trabzan. İlk köşeyi ördük. Gene 5 zincir. Diğer boşluğa beş zincir. Diğer boşluğa. Buraya da gene 5 zincir. Aynı boşluğa ikinci köşeyi örüyoruz. Gene 5 zincir. Beş zincir. Buraya da köşe örüyoruz. Gene 5 zincir. Beş. Bir, iki, üç. Şimdi dördüncü köşeyi örüp bu sırayı da tamamlıyoruz. 5 zincir gene. Beş zincir. Dördüncü köşeyi yapıyoruz. Beş zincir. Burada 7 zincir çekmiştik. 2 tanesi buradaki trabzan içinde. Bir ikinci zincire sırayı tamamlayıp bağlıyoruz. Şimdi devam ediyoruz. İpi gene boşluğa taşımamız gerekiyor ve ilmek kaydırarak ipi boşluğa getiriyoruz. 3 zincir ilk trabzan. 4 tane daha trabzan örüyoruz. Boşluklara 5'er trabzan. Şimdi köşeyi öreceğiz. 1 zincir. Köşeye geldik. 3 trabzan. Üç zincir. 3 trabzan. Başladığımız yerde 5 trabzan, köşede 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Arada da unutmuyoruz bir tane zincir. Araya bir zincir, boşluğa geliyoruz. 5 trabzan. İki, dört, altı oldu. Tabii fazla oldu. Birini söküyorum. Bir zincir. Diğer boşluğa gene 5 trabzan. 5 trabzan, 5 trabzan köşeye
buradaki gibi 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan, aralarda mutlaka bir zincir çekerek sırayı tamamlıyoruz. Evet, motifi tamamladım. Gene 5 tane trabzan ördüm. Araya bir zincir. Başlangıçtaki 3 zincirin üçüncüsüne, yani ilk trabzana ipi ilmek kaydırarak bağladım, tamamladım. Şimdi hemen ölçüsüne de bakalım. Tam 14 santim. Şimdi bir sıra sık iğne örerek bunu 15 santime çıkaracağım. Ama siz bu haliyle de yeterliyse bedeniniz için bu haliyle de kullanabilirsiniz. Ben birazcık arttırmak amaçlı bir de elimdeki renkleri kullanarak daha farklı bir bluz örmek için renk kattım. Ton, sürton kullandım. Tabii ki siz gene dediğim gibi farklı renklerde ya da hiç renk katmadan, hatta hiç sık iğne örmeden motifleri bu haliyle de kullanabilirsiniz. Şimdi sık iğneyi örerek devam edelim. İsterseniz bitirdiğiniz yerden, isterseniz köşeden ipi ilmek kaydırarak bir sabitliyoruz. Sonrasında şöyle tutalım, içinde kayboluyor zaten örerken. Bir zincir ve bir sık iğne. Bir tane daha örelim aynı boşluğun içine. Sıranın bitiminde bir tane daha üçüncüyü örerek sırayı bitireceğiz. Şimdi sık trabzanların üzerlerine, her birine ve boşluğa bir tane, bir zincir çekmiştik boşluklarda. Gene trabzanlara, her trabzanın üzerine boşluğa bir tane, trabzanlara bir tane, köşeye 3 tane. 1, 2 ve 3. Gene aynı trabzanların üzerine boşluğa devam ediyoruz. Şimdi şu sırayı örerken birleştirmeyi de görelim. Ben devam ediyorum. Şimdi köşeye geldim. Bir tane sık iğne, ikinciyi örüyorum. Üçüncüyü örmeden buradaki köşenin ortasındaki sık iğneye batıyorum. 3 tane sık iğnenin ortasındakine birleştiriyorum ve üçüncüyü örüyorum. Şimdi devam ediyorum trabzanların üzerine. Şimdi boşluğa bir tane ve bakın aynen deseni devam ettiriyoruz. Yani karşılaştırıyoruz şöyle birleştirirken. Boşluktaki sık iğnenin üzerine ekliyoruz. Ve trabzanlara devam ediyoruz. 2, 3. Burada 5 tane trabzan vardı. Bunun da ortasında bir ekleme yaptım. İsterseniz hiç yapmazsınız. Sadece boşluklara ekleme yaparsınız. Ama ben 5 tane trabzanın ortasındaki trabzanlara da ekleme yaptım. 3 tane ördüm. Yani tam ortadaki trabzanın üzerinden
karşılığına aynı şekilde batarak birleştiriyorum. Devam ediyorum. Boşluğa geldim. Gene bu tarafın boşluğundan ekliyorum. Devam ediyorum. Üç sık iğne ortadaki trabzana kadar. Sonra buradaki üçüncü sık iğnenin üzerine ekliyorum. Devam ediyorum. Boşluğa geldim. Tam karşılığındaki boşluktaki sık iğnenin üzerinden ekliyorum. Trabzanların üzerinden devam ediyorum. Boş köşeye bir tane, sonra bir tane daha örüyorum ikinciyi ve şurada ortadaki, bakın zaten batacağım yer belli, tam köşeye ekliyorum ve üçüncü sık iğneyi de örüyorum köşeye. Bu şekilde ekledik. Burada bir motif daha olsaydı aynen devam edecektik. Köşeden sonra burada ördüğümüz gibi köşedeki 3 sık iğnenin ortasından, sonra boşluktan, sonra 5 tane trabzanın ortasından, boşluktan, burada ördüğümüz gibi ekleyerek devam edecektik. Eklemesi de bu şekilde. Tabii bunu söküyorum. Bu fazla çünkü. Eklemeyi de gördükten sonra şimdi burada kolu tamamladım. Buraya fazladan yine örgü yaptım. Biraz kolu genişletmek için. Çünkü kol genişliği için 17 santim gerekiyordu. Bu 16, 15,5-16 santim kadar, bunu biraz daha genişletmek için, yani 17-17,5 santime getirebilmek için burada fazladan örgü ördüm. Dediğim gibi yani bu örgü her zaman kişiseldir. Kendi bedenimize ya da giyecek kişinin bedenine göre istediğimiz yerde örgüyü artırabiliriz, azaltabiliriz. Her şey bizim elimizde. Ufak tefek dokunuşlarla istediğimiz ölçüye, istediğimiz şekle ulaşabiliriz. Şu kol. Bunun motifleri birleştirdikten sonra şurası kol ağzı. Şöyle başladım. Bir sıra sık iğne ördüm. Kolun uzunluğu. Sonra kol ağzından devam ettim. Sonra kolun diğer uzun kenarından devam ettim. Yani bu tarafa, yani omuza dikilecek kısma, şuraya dokunmadım. Şöyle birleştireceğiz. Buraya dokunmadım. Sadece şu kolun iki uzun kenarına ve kol ağzına bir sıra sık iğne geçtim. Burada da gene 1 santim kadar bir fazlalık oluşturdum. Buraya eklerken şuradaki 15 santimi fazladan ördüğüm örgüyle 15,5 santim kadar 17 santime tamamlamak için şuraya kadar indim. Şurada o fazlalık var çünkü. Şöyle buradan şu motifin hemen şu altına kadar iniyoruz. Tam 17 santim mesafe kazanıyoruz ördüğümüz ufak şu örgüyle. Size yeterli gelmezse bir sıra daha örebilirsiniz. Ama çok abartmayın. Ne kadar gerekiyorsa o kadar örün. Kol altı pek görünmez diyoruz ama gene de çok farklılık olmaması gerekiyor. Şu iki motifin arasıyla buradaki fazladan ördüğümüz örgü göze batmaması gerekiyor bir bütünlük açısından. Şimdi burada da ufak bir genişletme yaparak 17 santime çıkarak tamamladım. Bunu şuradan iki motife dikeceğiz ama önceden şöyle yakayı belirlemiştim. Burada
şu iki motifin şurasından, yani tam ucundan değil, şuradan başladım dikmeye. Yani şurada köşenin 3 trabzanın hemen ortası, aynı şekilde şuradan itibaren buraya kadar dikiyorum. Yani omuzu kapatıyoruz. Sonrasında kolu yine dikiyoruz ve bluzu tamamlıyoruz. Yaka genişliğimizi de dediğim gibi belirledikten sonra hemen şuradaki omuzu dikmek için önce şuradan biraz ip yürütelim. Örerek birleştirmek istemedim. Mümkün olduğu kadar az ip kullanalım ki ince bir giysi ortaya çıksın. Çünkü ne kadar örerek birleştirirsek o kadar fazla ip kullanmamız gerekiyor. Şimdi şuradaki köşenin hemen ortadaki trabzanına geliyorum. Dışarıdaki tek kanadı alıyorum. Karşılığında gene köşedeki 3 trabzanın ortasından bize en yakın olan ipini alıyoruz. Nereye batıyorsak tam karşılığına denk gelmesi gerekiyor ki muntazam olabilmesi için. Şimdi bu tarafa geçmiyoruz. Önce hemen ipin olduğu tarafın yanına geçiyoruz. Gene buradan içine batıyoruz örgünün ve tek ipini alıyoruz. Karşılığında tek ip alarak devam ediyoruz. İp şimdi bu tarafta. Buraya geçiyorum ve karşılığına geçiyorum. İki motifte tam karşılıkları birbirine örtüşmesi gerekiyor. Şimdi ip burada. Buraya geliyorum ve tam karşılığına batıyorum. Ek yerleri de birbiriyle aynı şekilde devam edecek. Şimdi buradan şöyle devam ediyorum. Sıkmadan tam karşılığına devam ediyorum. Aynı bu şekilde motifler bitene kadar. Yani tek bir motifin sonuna kadar. Köşedeki ortadaki sık iğneye de batıyoruz. Aynı şekilde burada da ve tamamlıyoruz. İçeride ipi kendi renginin içinden biraz da sağlamlaştıralım. Şimdi kolu da aynı şekilde dikiyoruz. Yana geçiyorum. Tam karşılığından şöyle örgünün içinden tek ip alarak dikiyoruz. Bu şekilde dikmek bize daha mesafe kazandırır örgüde. Ve ince bir dikiş olur. Kalınlaştırmadan güzel bir dikiş oluyor bu şekilde. Yan tarafa geçiyorum. Örgünün içinden batıyorum. Tek ip alıyorum. Karşılığında gene birbirine yakın ipleri alarak sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan aynen omuzu diktiğimiz gibi dikerek iki kolu da tamamlıyoruz ve omuza dikerek örgüyü bitiriyoruz. Kolu diktikten sonra şöyle bakın, burada bir mesafe kazanmıştık. Hem dikerken hem de 2 sıra sık iğne var burada. O mesafeyi de burada kazanıyoruz ve 15 santim olan motif
yüksekliğini 17 santime, hatta 17,5 santim bile oldu. Hemen şurada başlıyoruz ve tam köşeye gelene kadar aynen kolda diktiğimiz gibi, omuzda diktiğimiz gibi dikerek kolu da omuza ekliyoruz. Motifleri gayet güzel birleştirdik. Hatta şurada 1-1,5 santim kadar da mesafe kazanıp 17-17,5 santime kadar uzattım kol yüksekliğini. Ve ortaya benim çok beğendiğim güzel bir bluz çıktı. Umarım siz de beğenirsiniz. Renkleri istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Elinizdeki ipleri değerlendirebilirsiniz. Umarım benim kadar severek örersiniz. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.